affetmek zorunda olduğunuzu düşünmek, bazen iyileşmeyi zorlaştıran, güçleştiren, durduran bir etkendir. 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki hallerinizin çektiği acıları bugün yetişkin haliniz nasıl affedebilir? Affetmediğiniz insanları geride bırakıp, o travmalardan çeşitli terapötik yöntemlerle arınıp yolunuza devam edebilirsiniz. Onu o odadan, o evden, o ortamdan uzaklaştırmak, çıkarmak ve ona bunu hak etmediğini anlatmak. O çocuğa iyi gelecek şey budur. Kendi çocukluğunuzla kurduğunuz ilişki, yetişkin parçanızla, bugün buradan kurduğunuz o ilişki aslında dünya ile kurduğunuz ilişkinin temeli. Ve ona o acıları yaşatan kişiye ben seni onun adına affediyorum deseniz, o küçük çocuk nasıl hissederdi? Affetmek zorunda olmadığınızı anlatmak istiyorum bugün size. Pek çok danışanım geçmişte kendilerini travmatize eden insanları anlatırlar seanslarda. Ve sanki iyileşmenin onları affetmekle başladığını veya sonuçlandığını düşünürler. Fakat her zaman affetmek kabul etmenin tek ve ön koşulu değildir. Affetmediğiniz insanları geride bırakıp, o travmalardan çeşitli terapötik yöntemlerle arınıp yolunuza devam edebilirsiniz. Affetmek zorunda olduğunuzu düşünmek, bazen iyileşmeyi zorlaştıran, güçleştiren, durduran bir etkendir. Pek çok spiritüel ekol, affet, hafifle, yola devam et derken bu baskı üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Fakat bir de şu açıdan bakmanızı tavsiye ederim. Affetmek gerçekten ne kadar mümkün? Bazen bu sözcüklerin arasında sıkışıp kalırken aslında kendimize haksızlık ettiğimiz olmuyor mu? 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki hallerinizin çektiği acıları bugün yetişkin haliniz nasıl affedebilir? Düşünsenize, zamanda yolculuk yapsak, o acıyı yaşayan, o istismara uğrayan, o kalbi kırılmış küçük kızın, küçük oğlan çocuğunun yanına şimdi bugünkü halinizle gitseniz, o acıların yaşandığı odanın kapısında belirseniz, o hikayeyi izleseniz ve ona o acıları yaşatan kişiye ben seni onun adına affediyorum deseniz, o küçük çocuk nasıl hissederdi? Bunun yerine ne yapmalı? Sağlıklı ve doğru olan içinizdeki o sağlıklı, sağduyulu yetişkin parçayla o odanın kapısından girmek, o çocuğun yanında durmak, onu yaşatan o yetişkinin karşısında durup bunu ona yapamazsın demek, onu o odadan, o evden, o ortamdan uzaklaştırmak, çıkarmak ve ona bunu hak etmediğini anlatmak. O çocuğa iyi gelecek şey budur. Ama hepimiz aslında yersiz bir çabayı affetmeye ayırarak o küçük çocuk parçalarımızı korumak yerine, anlamak yerine, sevmek yerine aslında oradaki istismarı ve acıyı meşrulaştırıyor olabiliriz. Dolayısıyla kendini affetmeye zorlayan sevgili izleyiciler, sevgili danışanlarım, benden size kucak dolusu bir temenni. Affetmek zorunda hissetmediğiniz, geçmişi geride bıraktığınız, yük etmediğiniz ve gerçekten o küçük çocuk parçalarınıza sevgiyle yaklaştığınız, onlara senin hiçbir suçun yoktu çünkü çocuğun günahı olmaz diyebildiğiniz bir birliktelik diliyorum. Kendinizle yaşadığınız bu birlikteliğin pek çok şeyi kolaylaştıracağına inanıyorum. O küçük çocuklar sizden gerçekten yardım bekliyor. Bunu onların ihtiyaçlarını gözeterek, enerjinizi onların gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu duyarak, fark ederek ve karşılayarak harcarsanız her şey çok daha kolay olabilir. O küçük çocukları sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Terapistiniz, eşiniz, herkes o küçük çocuklara sizden daha yabancı. O yüzden o küçük çocukları sıkça hatırlamak, neye ihtiyaç duyduklarına bakmak, onları bazen şımartmak, bazen isteklerine cevap vermek, bazen durmak, dinlenmek. Onlarla ne kadar iyi bağ kurarsanız o kadar iyi partnerler olacaksınız. O kadar iyi ebeveynler olacaksınız. Kendi çocukluğunuzla kurduğunuz ilişki, yetişkin parçanızla, bugün buradan kurduğunuz o ilişki aslında dünya ile kurduğunuz ilişkinin temeli. Ve terapide de pek çok durumda o içsel çocuklarla çalışıyoruz. O yüzden affetmek zorunda olmadığınız, şefkatle, yumuşakça, ilgiyle, onlara yapılanları gerçekten meşrulaştırmadan onların yanında olduğunuz bir hayat bütün ilişkilerinizi çok yumuşatacak ve kalbinizde ferahlatacaktır. Sevgiyle kalın.